9. sınıftayken okulumuza yeni bir çocuk geldi. Adı Buğra'ydı. Geldiği zaman sınıfın en arka sırasına oturdu ve görece sessiz bir çocuktu. Buğra okulun açılmasından birkaç hafta sonra geldiği için zaten birçok insan kendi arasında kaynaşmıştı. Bu yüzden genelde arkadaşlarıyla dışarı çıkıyorlardı teneffüslerde. Ben çıkmadım. En azından çıkmadan önce Buğra'nın bizimle, benim arkadaş grubumla beraber gelip gelmek istemeyeceğini sordum. Ve bunu gerçekten istiyordum, samimiyetle. Öylesine söylediğim bir şey değildi ve bence bu yüzümden de okunuyordu. Kendisi bu teklifimi reddetti ama bundan çok kısa bir süre sonra kaynaşmaya başladık. Artık teneffüslere beraber çıkıyorduk. Beraber bilgisayardan oyun oynuyorduk. Ve teneffüslerde bahçeyi turluyorduk. Buğra zaten benim de arkadaşlarım olan kişilerle de tanışınca artık grubumuzun bir üyesi haline gelmişti. Hatta bundan çok kısa bir süre sonra artık Buğra benim en yakın arkadaşımdı. Belki de hayatımdaki ilk en yakın arkadaşım. Buğra'yla her gün o sıralar hoşlandığım kız hakkında konuşurdum. Haftada 1-2 tane yeni olay maksimum olurdu ama her gün 3-4 saat bunların analizini yapar, ne demeye çalıştığını anlamaya çalışırdı. Buğra'ya defalarca kez sordum. Buğra dedim, gerçekten sıkılmıyorsun değil mi? Yani bu kadar konuşuyoruz ama. Ve her seferinde de reddetti. Sıkılmadığını söyledi. Ama Buğra'yla sadece bu konuda da konuşmuyorduk. Buğra'yla gidip biz her konuda konuştuk. Oyunlar hakkında, genel hayat konusunda, dediğim gibi kızlar konusunda. Ve bunlar zorlamayla da gerçekleşmedi. Gerçekten eğleniyorduk konuşurken. Hem zeki, hem eğlenceli, hem de sadık bir arkadaş buldum dedim kendime ve benim hayattaki ilk yakın arkadaşımdı. Daha önce hep arkadaş gruplarım olmuştu. Peki şu an neredeyiz dersin? Şu an yıllardır konuşmadık. Farklı arkadaş grupları, farklı okullar bizi birbirimizden ayırdı. Ama ben bu arkadaşlıktan çok fazla şey öğrendim. O zamanlar bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde Buğra'yla olan arkadaşlığımı başlatan ve devam ettirten, bizi bir yıl içinde en yakın arkadaş konumuna getiren bazı olaylar vardı. Arkadaş kazanmanın en hızlı yollarından bir tanesi insanlarla etkileşime girmek. Eğer ben o ilk gün Buğra'nın yanına gitmeseydim, herkes gibi, işte sınıfa yeni gelen çocuk, çok da konuşmaya gerek yok belki de. Teneffüse çıksaydım yine arkadaş grubumda o çocukla asla tanışamayacaktım. Ve belki de ondan öğrendiğim şeyleri, onunla paylaştığım şeyleri kimseyle paylaşamayacak, kimseden öğrenemeyecektim. Bunun aynısını her gün yaşıyorum neredeyse. Gittiğim herhangi bir markette kasiyerle, ki sık gittiğin bir yerdeyse bunu daha önce ben yaşadım. Sürekli kolileri aldığımız A101'de çalışan bir abi vardı. Kendisi malları indirdikten sonra sürekli bize kolileri saklardı. Ben de gider onları alırdım. Bazı kargolama işleriyle uğraştığım için işime yarardı. Bir gün bu sefer koli işi falan yok. Gittim A101'e, abiyle konuşacağım. Hoş geldin kardeşim dedi. Elimde bir tane ayran vardı. Ayran aldım işte, içeceğim vesaire. Seviyorum ayran. Elinde o sırada kuru yemişler vardı. Bana direkt ikram etti. Ne yapıyorsun dedi. Ailen nasıl? Orada küçük bir muhabbet başladı. Bu belki sana çok sıradanmış gibi gelebilir ama sadece ben o insanla birkaç kez etkileşime girdim. Ve günün sonunda artık gerçekten samimi bulduğu bir kardeş haline gelmiştim. Bunun çok daha benzerleri, hatta daha ötesini spor salonunda yaşadım. Spor salonunda giyinme odasındayken birçok insanla işte kolay gelsin, geçmiş olsun gibi terimler kullanırdık birbirimize. Birisi geldiği zaman ya da giderken. Ben bir ay içinde 4 kişiyle arkadaş oldum. Sırf bu konuşmalardan dolayı. Sırf insanlarla etkileşime girmek bana bu kadar kısa sürede 4-5 tane arkadaş kazandırdı. Çoğu zaman insanlar belki tacizci sanılacağını düşünebilir. Özellikle karşı cinse söylüyorsa, özellikle bir erkek bir kadına söylüyorsa ya da direkt garip olduğunu düşünebilirsin. Ulan hani ben niye bu adamın kıyafetine, saçına, başına iltifat edeyim ki? Evet. Zaten o insanlar muhtemelen gün içerisinde herhangi bir iltifat almıyor. Bari sen onları mutlu et. İltifatlar gerçekten doğru da olsa, yanlış da olsa insanların çok hızlı bir şekilde kalbine girebilir. Çünkü diyelim ki benim kıyafetim çok kötü. Buruş, kırış, yağlı, iğrenç bir halde olsun, tamam mı? Bir arkadaşım gelip dese ki Furkan üstündeki sana yakışmış. Derim ki ya yalan atma. Ama o iltifatın yine de içten içe doğru olma payı vardır. Eğer bana bu cümleyi kurmuş olmasa, bana bu iltifatı etmiş olmasa evet böyle bir ihtimal olmayacak. Çünkü bunu düşünüp düşünmediğini bilmiyorum. Ama eğer böyle bir cümle söylediyse %0.01 bile olsa doğru olma ihtimali var ve bu her insanı mutlu eder. Bir insana baktığın zaman gerçekten de övülebilecek şeyler görmüyor olabilirsin ama diyelim ki arkadaşı olmak istiyorsun yine de. Yanlış iltifatlardan da çekinme ya da yalan iltifatlardan. Bunlar küçük yalanlar. Karşıdaki insanı mutlu etmek için. Onunla daha samimi olabilmek için. Karşıdaki insan inansa da inanmasa da pozitif sonuç gösteriyor bu. Bunun yanında şu küçük taktiği de kullanabilirsin. Diyelim ki benim mavi gözlerim olsun ki genelde mavi gözü olan insanlar çok fazla iltifat alır. Gözlerin çok güzelmiş, şöyleymiş, böyleymiş. Sen o insanın gözlerine iltifat etme. Sen diğerlerinden farklı ol. De ki yanakların ne kadar güzel, atıyorum. Ya da dişlerin. Ya da kokusu. Farklı bir şeye iltifat et. Bu senin karşındaki insana farklı bir bakış açısıyla bakabildiğini gösterir. Ki bu hangi insanın hoşuna gitmez ki? Mesela birisi benim sürekli gözüme iltifat ediyorsa ya da bir sürü insan benim sürekli gözüme iltifat ediyorsa birisi çıkıp gelir de Furkan kolların ne kadar güzel, ne kadar büyükmüş dediği zaman gururum okşanır. Gözüme zaten alıştım. Birisi de koluma iltifat etsin. En kötü övgü bile hiç övgüden iyidir. Ben şu an üniversitede bir kulüpte aktif olarak rol alıyorum. Yönetim ekibindeyim ve üyesi olduğum kulüpte de sponsorluk işlerini yürütüyorum. Yani markalarla, işverenlerle konuşuyorum. İnsanları bir şekilde ikna etmem lazım.
Siz bana para verin, ben sizin reklamınızı yapacağım. Ama bu reklam işlerinde hiçbir zaman karşıdaki insana kesin olarak bir müşteri getirebilir misin? Bunun garantisi yok. Burada da birazcık laf cambazlıkları, küçük taktikler devreye giriyor. Ki burada en çok sevdiğim şey karşıdaki insanın ismini öğrenmek. Her insan, ne kadar annesi olsun, babası olsun, sevdiği insan olsun, kardeşi olsun, abisi, ablası fark etmez. En çok kendisini sever. Sen bir Faruk'la diyelim konuştun, tamam mı? Kendine iyi bak Faruk demekle kendine iyi bak demek arasında fark var. Sen kendine iyi bak Faruk dediğin zaman sen Faruk'un ismini ezberlenmeye, öğrenmeye değer görmüşsün. Bu çok büyük bir anlam taşıyor bu arada. O yüzden birisiyle karşılaştığın zaman, ismini unuttuğun zaman üzülüyorsun. Çünkü muhtemelen senin için o kadar da değerli bir yeri yoktu hayatında. O senin adını hatırlıyor ve sen adını hatırlamıyorsun. Kalıyorsun. Ulan işte umarım adını kullanacağım şeyler söylemez ya da adını hatırlayıp hatırlamadığımı sormaz. Çünkü bunlar önemli. Bunlar fark ediyor. Karşıdaki insanın gururunu okşamak, onun önemsendiğini hissettirmek, etkili bir iletişimde, özellikle en başlangıçta inanılmaz önemli. Benim en basitinden yaptığım şey şu. Diyelim ki 5 tane Mehmet isminde tanıdığım olsun. Mehmet isimli birisiyle karşılaştığım zaman o arkadaşlarımı düşünüyorum. Ve bunun sonucunda da o insanın ismini çok zor unutuyorum. İsimleri her cümlede bir sapık gibi kullanmana gerek yok ama ismi öğrendikten sonra konuşmanızın ortalarında bir iki defa ve sonunda kesinlikle bir kez kullanmayı unutma. Bu karşıdaki insana değer verdiğini ve onun gerçekten de aslında kayda değer, kayda alınabilir bir insan olduğunu düşündüğünü gösterir ve bu karşı tarafı gerçekten mutlu eder içten içe. Birkaç gün önce şu anda içinde bulunduğum eve internet bağlattık arkadaşımla. Ve interneti bağlamaya Türk Telekom'dan abiler geldi. Birinci abi geldi, bağlıyor interneti vesaire. Diğer abi de kapıdaydı. Ayakkabılarını çıkardı, girecekti. Gülümsedim, hoş geldiniz dedim. Abi de gülümseyip teşekkürler vesaire dedi. Karşıdaki insana nasıl yaklaşırsan öyle bir tepki alırsın. Ben bunun benzerini alışveriş yaptığım yerdeki kasiyerlerle çok fazla yaşıyorum. Çünkü en fazla etkileşime girdiğim ve beni tanımayan insanlar onlar. Sürekli alışveriş yapıyorum vesaire. Eve bir şey alınması gerekiyor. Kendime bir şey almam gerekiyor. Ve günün sonunda insanlara kolay gelsin derken küçük bir tebessümle bunu söylemek. Yani 32 diş sırıtmana gerek yok. Küçük bir tebessümle söylemek. Gerçekten karşıdaki insanda çok daha etkili bir deneyim yaratıyor. Sen birisine gülümsediğin zaman illa sana gülümseyerek cevap vermek zorunda değil. Sen bir insana kolay gelsin, iyi günler dediğin zaman aynı cevabı almak zorunda değilsin. O an belki onun kötü bir anı vardır ya da tipini beğenmemiştir. Kötü kokuyorsun. Herhangi bir şey olabilir. Belki de genel olarak konuşmayı sevmiyordur. Senden tehlike sezmiştir. Her şey olabilir. Ama sen yine de söyle. Çünkü sen A insanına söylediğin zaman ve kötü bir tepkiyle karşılaşırsan belki B'ye söylemeyeceksin ama B belki de senin yıllardan beri aradığın yakın arkadaşının niteliğini taşıyan bir insan. Biraz uçuk bir örnek olabilir. Ama en azından B belki sen gülümsediğin zaman sana geri gülümser. Bu tarz küçük insani etkileşimleri kaçırma. Hem karşındaki insanın gününü hem de kendi gününü bir anda sıfırdan 100'e çıkarabilirsin sırf bu yüzden. Birisi bana gülümsedi falan. Tatlı bence. Bu madde belki de içlerindeki en önemlisi. Yani bir öncekiler %50'yi kapsıyorsa bu da %50'yi kapsıyor. Çünkü bir öncekiler tamamen konuşmayı başlatmakla, bir insana yaklaşmakla, ilk izlenimle alakalıydı. Ama bu devam ettirmekle alakalı. Sonuçta senle ben tanışırız ama ben senin nasıl bir insan olduğunu sevmediysem ya da konuştuğun şeyler benim hoşuma gitmediyse seninle niye zaman geçireyim? Seninle niye gidip bir kahve içeyim? Zaten seninle geçireceğim zamanı sevmiyor olacağım. Benim bazı kendi arkadaşlarımda gözlemlediğim ve gerçekten nefret ettiğim şeylerden bir tanesi şu. Karşımdaki insan bana sormadan, konusunu açmadan bir anda oturup kendi ilgi alanlarından yarım saat, 40 dakika, 1 saat konuşunca öncelikle o kadar konuşmuyorlar çünkü bir yerden sonra sözlerini kesiyorum ki normalde söze girmeyi seven birisi değilim. Karşımdaki insanın sözünü bitirmesini isterim. Ama karşımdaki insan ben 10 dakikadır susuyorsam ve o bir şeyden konuşuyorsa artık anlaması gerekir. Sen buradaki benim karşımdaki insan konumuna düşme. Gerçekten çok sinir bozucu ve insanda direkt şunu yaratıyor. Ben bir daha bu adamla konuşmam. Daha benzerini çok yakın bir zamanda yaşadım. Arkadaşım Roma tarihinden bahsediyor ama gram umurumda değil. O kadar detaya gerek yok. Belki de o an canım istemedi dinlemek. Çocuk 50 dakika konuştu. 50 dakika ve bildiğin hoparlörü açıp bıraktım, tamam mı, telefon. İşimle uğraşmaya başladım. Mikrofonu kapattım. 50 dakika gıkımı çıkarmadım. 50 dakika. Abartmıyorum. Gerçekten. Orada 5 ve 0'ı gördüm. Bildiğin telefonu alıp taşıyordum evde. Tuvalete falan bile gittim mikrofon kapalıyken. Hiç duymadı. Hiç ne yapıyorsun, ne ediyorsun bir şey demedi. Hiç fikrimi sormadı. Sadece konuşup da konuşuyor kendi kendine. Kimse böyle bir arkadaş istemez. O yüzden kendi ilgi alanlarına bencil bir insan gibi odaklanmaktansa neleri sevdiğini söyle. Karşıdaki insan da aşağı yukarı aynı şeylerden bahsederse konuşmana devam et. Herkesle arkadaş olmak zorunda ya da birisine yaklaştın diye onunla her şeyin sonu iyi bitecek diye bir şey yok. Başka birisiyle dene şansını. Ama karşındaki insanın da isteklerine kulak ver. Sonra 50 dakika konuşursun. Karşıdaki insan da senden nefret eder. Böyle bir şey yaşamanı istemem yani. Son olarak bir soruyu cevaplamanı istiyorum. Sen kendinle karşılaşsan seni sever miydin?
Sence sevilebilecek bir insan mısın? Bunu işte ben şöyle çok kötüyüm, böyle kötüyüm, böyle yıkığım, böyle eziyim gibi değil. İlgi çekici misin? İnsanlarla konuşma başlatabiliyor musun? Yoksa insanlarla konuşurken göz teması bile kuramıyor musun? Adam seninle konuşuyor, yere mi bakıyorsun? Böyle iletişim kurulmaz. En kötü anında bile en iyi hamleni yap. Sonra görüşmek üzere.